Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce mevsime uygun bir kazak örüyoruz. Bu kazak için yine sevgili Bil Hayal Hobi'den temin etmiş olduğum koton ve sim karışık bir ipi kullanıyorum. Bilmiyorum oradan ışıltısı fark ediliyor mu ama bluzda da o kadar güzel düşecek ki bunu hissediyorum. Dokusu inanılmaz harika oldu. Şimdi önce modeli nasıl kurduğumu, sonra bedenleri nasıl ayarladığımı söyleyeceğim. Ben bu videoda 34-36 beden için çalışıyorum. 2.75 milim tığ kullanıyorum. Sizler kullandığınız ipe göre, eğer benim kullandığım ipten siz de örmek istiyorsanız Bil Hayal Hobi ile iletişime geçip Damla'nın kullandığı ip derseniz onlar size yardımcı olacaktır. Ya da elinizde var olan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Önemli olan ipinize, elinize uygun tığ bulabilmeniz. Şimdi bu modeli nasıl kurduğumu ufak bir parçada size göstereceğim. Rengi açık olduğu için, zemin de biraz açık renk olduğu için zorlanmamamız adına yine Bil Hayal Hobi'nin koton sim karışık bir ipini kullanıyorum. Ben burada biraz sonra yapacağım 12 tane bademi 50 badem yaparak bluzu kurdum. 50 badem üzerine. Dediğim gibi 34-36 beden için sizler ölçerek mesela benim 34-36 beden için yaptığım parçam, şu an önümde duran parçam 48 santim oldu eni. Bunu dikkate alarak devam edin. Daha büyükler, benim 50 badem olarak başladığımı 55, işte 60, 65 dilediğiniz kadar burada sayıyı arttırabilirsiniz. Öyleyse modeli kurmaya başlayalım. Modeli badem içine kuracağız. Bunun için ilk başlarken zincir çekiyorum. Zincirime 1, 2, 3, 4 ve 5 adet çekiyorum. Dikkat ederseniz elimi hiç sıkmadan gayet rahat tutarak ilerledim. Tığın üstüne ipimi doluyorum ama bu ipi bir kere değil 2 kere doluyorum. Çünkü zemini bir miktar büyük hazırlamak istiyorum. Bunun için de bakın şimdi 1, 2 ve 3'te çıktım. İlk başlarken 5 zincir çekmiştim. Bundan sonra artık 4 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Yine 2 kere doladım ipimi. Bu defa şu bu bademin iki bacağının arasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kere doladım. Yine boşluğun içine batıp 3 kere de çıkarak uzun bir bacak örüyorum. Ben bunu kendi parçamda, büyük parçada 50 adet yaptım ama bu küçük modellemede 12 tane üstüne göstermek istiyorum size. Bunu 12'ye tamamlayıp geleyim. Badem ile başlayacağımızı söylemiştim. Şimdi hemen önce bir ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra üstüne 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığın üstüne ipimi 2 kere doluyorum ve burada ilk battığım yerin tepesine gelip 2 kere dolamıştım. 3 kere çıkıyorum. 1, 2, 3.
Yine 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 kere doluyorum. Bademin 2 bacağının arasına batıp 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ben kendimi hazırladım. Parçada 50 badem içine çalıştım. 50, yani şuradaki zemini 50 adet yaptım. Benim için ölçüsü ideal oldu. Ama tabii 36 bedenim. Daha büyük hanımefendiler, bedeni daha iri yapılı hanımefendiler bunu ona göre hesaplayıp da örmeleri gerekiyor. Yani benim 50 yaptığım 55, 60, yani beşer beşer de değil, ara sayılarla da dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Şimdi ben bunu ufak bir modelleme de yapacağım. Birazcık daha büyütüp, pardon 2 kere de olamadık, birazcık daha büyütüp geleyim. Şu kısmı işte 50 tane çekip üstüne başlamıştım. Şimdi ben burada 10 tane 2, 4, 6, 8, bakayım 2, 4, 6, 8, 10 tane hazırladım. 10 tane de modeli gösterivereyim istedim. Bunun için de ne yapıyorum? Her zaman aslında zincirli kısmı altta bırakır, bademli kısma trabzanlı kısma çalışırdım. Şimdi tam tersi, trabzanlı kısmı aşağı alacağım. Zincirli kısma batarak çalışacağım. Bunun için de hemen bakın, zincirleri yukarı alarak diğer ucunu önüme aldım. Zincirlerim yukarıda, bakın tığdan da çıktım. Şu şekilde önümde aynı şekilde tutuyorum. Zincirlerim havada. Bu ilmeğimi şu kısımdan şöyle kaydırarak kaçırdım. Yönünü kaybetmeden hemen alıyorum. Şöyle içinden bir sabitliyorum şuraya. İlk başlangıç noktasına. Şöyle şu noktaya batalım. Şu bademin başladığı yer var ya, içinde oynayacak. Buraya sabitlemek daha mantıklı geldi. Öyle başlamıştım zaten diğerinde de. Hemen öyle kaydırarak aldım. Zincirlerim yukarıda. İlk zincire battım. Arasından ipi kaydırarak geçirdim. İkinci zincire de battım. Kaydırarak geçirdim. Üçüncüye geldim. Yine kaydırarak çıktım. Burada bir zincir çekip hemen bir zincir çektikten sonra bakın yükseliyorum. Etrafında döndürüp tığ arkadan aldıktan sonra da aynı bu battığım yere batıyorum. İlmeğimi oradan çıkartıyorum. Arkadan alıp ilk yalancı trabzanımı ördükten sonra aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Sayımı 4'e çıkartacağım. Daha sonra artık bu yandaki zincire geldim. Zincire geldiğimde şunu arada da kontrol edelim. Şaşmasın, dönmesin, yani o çok önemli. Hepsi, bütün zincirlerim benim yukarı bakması gerekiyor, unutmayın. Şimdi burada da yine 1 2 3'ü sayıp üçüncüye batacağım. Ben saymam gerekiyor. 1 2 3, 3'e batıyorum. Üçüncünün tepesine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yeniden 1 2 3 sayıyorum. Üçüncünün tepesine 4 tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Bir, iki, üç.
Başladığım noktaya kadar aynen devam edeyim. Burada son bademe geldiğimde 1, 2, 3 yine saydım. Birlikte yukarı çıkalım istedim. Yine aynı şekilde aynı boşluğa 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu sizin kaç tane aslında ilk sırada başladığınızda sayınız kaç olursa olsun aynı mantık. Bakın belki sizinkisi 60, 70 ya da benim gibi 50, öyle de düşünebilirsiniz. Hemen ilk örmüş olduğum yalancı trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırarak buraya geldim ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 grubun arasına batıp bir sık iğne örüyorum. Beş tane zincir. 2 grubun arasına bir sık iğne. 1. Simle ip birbirini tutuyor. Kaçırıyorum tığdan. Bir, 2, 3, 4, 5 arasına battım. Başladığım noktaya kadar böyle devam edelim. Burada sona geldiğimde yine 5 tane zincirimi çektim. Buradaki ilk başladığım noktaya gelip sık iğnemi örüyorum. Daha sonra kaydırma yöntemiyle 3.'ye kadar, 3. zincire kadar ilerliyorum. 2 ve 3. 3'e geldiğimde hemen yalancı trabzanımı öreceğim. Bir zincir çektim. Yükseldim. Döndürdüm. Tığın üstüne ilmeği alıp aynı boşluğun içine battım. İlmeğimi çıkardım. 1, 2. İlk yalancı trabzanımı yine ördükten sonra bulunduğum boşluğa 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen aynı mantık devam. Bakın 5 zincirim var. 1, 2, 3'ü sayıyorum. Üçüncünün içine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Model bu göstermiş olduğum mantıkla ilerleyecek. Bütün kazağımızda, bluzumuzda diyebiliriz. Bu modeli uygulayacağız. Oldukça basit ve keyifli örmesi. Bunu da belirtmek isterim. Daha sonra bir üste çıktığımda yine alttaki yaptığım zincirleri öreceğim üstüne. Zincirden yuvalar hazırlanınca da dörtlü gruplarımı üst üste çalışıyor olacağım. Modelimiz böyle kuruluyor. Bu modeli tekrardan söylemem gerekirse ben 50 badem içine hazırladım ve üstüne dörtlü gruplarımı 17 sıra olarak tamamladığımda, ki ben kısa bir kazak istiyorum. Kısa kazak benim için yeterli. Burası benim 26 santim oldu. 17 dörtlü grupla 26 santim oldum. 26 santimden sonra 50 tane badem örmüştüm ya. Onun 25'ini bir tarafa, 25'ini de diğer tarafa şöyle ilmek belirleyiciyle ayırdım. Yani artık buradan sonra ne yapıyorum? Önü ve arkayı ayrı öreceğim. Ayırdığım yerden hangi sırada ayırdım bu arada? Şöyle şeyde ayırdım bakın. Zincirli sıraları ördüm. Şimdi zincirleri buradan başlayıp önü ayrı arkayı ayrı öreceğim. Bu uzunluğu da ben 18-20 santim arası yapmak istiyorum. Siz de kendi göğüs genişliği, kol genişliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim için 18-20 santim arası yeterli oluyor. Nasıl başlıyorum? Hemen önüme alıyorum. İlk arkayla başlayalım. Arkayı tamamladıktan sonra önü de aynı mantıkla. Mesela buradan, şimdi ben bunu ayırmışım ya. Buradan başlayacağım. Bu öne kalacak. Aynı arkaya başladığım gibi öne de başlayacağım. Aynı şekilde yukarıya doğru
çıkacağım ve orada ne yapacağım? Yukarıya doğru çıkacağım ve orada boyun kısmına doğru geldiğimde bir farklı işlem yapacağım. Boyun kısmına geldiğimizde orayı size göstereceğim ama ön ve arkanın ilk başlangıç kısmı aynı, bunu belirtmek isterim. Önüme şimdi başlayacağım noktayı alıyorum. Hemen burada 1, 2, 3'ü ilmeğimi çıkarttıktan sonra tabii tığımın da üstüne ipimi aldım. 3'ü sayıp 3'üncünün içine batıp ilk ikili trabzanımı ördükten sonra şunu öne alalım. Yanına 3 tane daha ikili trabzanımı çalışacağım. Yine sayımı 4'e ulaştıracağım. Aslında mantığını eminim anladınız. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen yandaki zincire geçeceğim. Onun da üçüncüsünü bulup 1, 2, 3 tığın üstüne ipimi aldım. İçine batıp 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen sıradaki yanındakine geçiyorum. Bu şekilde arka tarafın ilk sırasını öreyim. Bir üstte de birlikte çıkalım. 25.'yi de buraya ördükten sonra artık 5 tane zincirimi çekip hemen arkasını döndürüyorum. Zincirli kısımları arkadan öreceğim. Yani hemen iki trabzanın arasına, iki grubun arasına battım. Sık iğnemi ördüm. 5 zincir, 2 grubun arasındayım. 5 zincir, 2 grubun arasındayım. Sonuna kadar da bu şekilde ilerleyelim. Sona doğru yaklaştığımda yine 5 tane zincirimi çekerek devam ediyorum. En sona geldiğimde de 5.'yi de çekeyim. Buradaki ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine batıp sık iğnemi ördükten sonra şöyle bir zincir çekip önümü döndürüyorum ve 3. zincire kadar kaydırmayla geliyorum. Artık yine ön yüzünden örüyorum dörtlü gruplarımı. 3.'ye de geldim ve burada yalancı trabzanımı öreceğim. İlk olarak bir zincir çektim, yükseldim, döndürüp ilmeği üstüne aldım, dibine battım, ilmeği çıkarttıktan sonra ilk yalancı trabzanımı ördüm ve boşluğun içine 4 tane ikili trabzanımı tamamlıyorum. Modelimi kuracağım yer anlaşıldı tahminim, yani nasıl ilerleneceği. Bakın 1, 2, 3'ü saydım, 3.'nün içine battım ve 4 tane ikili trabzan. Bir üst sıraya çıktığımda arkasından örerken, yani tersinden örerken zincirleri örüyor olacağım. Düze geldiğimde yine benim dörtlü gruplarım aşağıyla bütünlük sağlayarak ön yüzüyle devam ediyor olacak. Bunu işte bu kısımdan itibaren bakın bizim kolumuz olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Şu kol açıklığını, kol evini kendi bedeninize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Ben tamamlayıp geldiğimde kaç santim yaptığımı söyleyeceğim. Arkayı dümdüz örelim. Önü de aynı şekilde ilerlerken bitirmeye yakın önü gelip size nasıl ilerleyeceğimizi göstereceğim. Bluzumun arkasını 11 kafes sırası olarak tamamladım. Yani daha doğrusu 11 dörtlü gruplar olarak tamamladım. Aynı şekilde arkayı başladığım gibi önü de başladım. Önde 10 tane kafesi örüp üstüne de 10 tane dörtlü grubu örüp kafesleri de ördükten sonra artık 11. sırayı örerken nasıl bir işlem yapacağımı göstermek için geldim. Hemen şu anda 11. şu dörtlü grup sırasına başlıyorum. İlk başlarken 4 taneyi yine bluzun, kazağın genelinde yaptığım gibi devam ediyorum.
Kafesi ördükten sonra nasıl yapıyorduk? Hemen burada ilmeğimi içine batayım. Bir zincir çekip dönüyordum ve ortasına gelene kadar zincirlerin içinden ilmek kaydırarak çıkıyordum. 1 2 üçüncüye geldiğimde de artık yine kaydırarak çıkıp bunun içine 4 tane ikili trabzanımı öreceğim. İlkini yalancı trabzanla başlıyorum. Hemen aynı boşluğun içine 3 tane daha örüyorum. Dörde tamamladım sayısını. Yanındakini atlıyorum. Tam ortasına yine batıp yani üçüncüye zincire 4 taneyi örüyorum. Bunu bu şekilde 4 adet olarak öreceğim. Yandaki 2 kafese daha örelim. 4 taneyi ördükten sonra ise artık yine tam ortaya batacağım ama battığım noktaya geldiğimde battığım noktaya sık iğne öreceğim 4 tane. Tekrardan 1 2 3'ü buluyorum, batıyorum ve battığım noktanın içine 4 tane sık iğnemi örüyorum. İki, 3 ve 4. Sıradaki zincirdeyim. Ta ki sonda 4 tane zincirim kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. Sonda 4 tanesi kaldığında ise 1 2 3 4'ün üstünde yine buradaki gibi dörtlü trabzan gruplarını öreceğim. Oraya kadar aynı mantıkla devam edelim. Bu kısmı bu şekilde sık iğneli gruplarla geçtikten sonra son 4'ün üstüne yine ilk başladığımız gibi modelin genelinde yaptığımız gibi zincirlerin üçüncüsüne 4 tane ikili trabzan örelim sonuna kadar. Son 4 tane grubu ördükten sonra da şimdi zincir çekeceğim kısma geldiğimde artık şimdi üstteki bakın şu kısımdaki benim omuzuma gelecek yeri bu dörtlü kısım kadar birleştirmeye başlayacağım. Bunun için de nasıl yapıyorum? Şu sadece 4 sağda 4 soldaki ikili trabzan gruplarını birleştiriyorum. Bunun için hemen size ölçü vermek isterim. Boyun için ne kadar yer ayırdım? Yani şu dörtlü grupların arası tam olarak bende 24,5-25 santim. Öyle genişlikte bırakmak istedim çünkü. Şimdi hemen ne yapıyorum? Zincir kısmına başlayacağım için buradan zincir örerek hem de bu tarafla birleşeceğim için şu şekilde döndürdüm. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen geliyorum buraya. Bakın buradaki zincirin içine batıp bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Karşıdaki 2 tane dörtlü grubun arasına batıp sık iğnemi örüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Buraya gelip kafesin içine sık iğne örüp 1 2 3 zincir çekip hemen arkadaki dörtlü trabzan grupların arasına batıyorum. 1 2 ile bu tarafa geliyorum, sık iğnemi örüyorum.
1, 2, 3 zincirle tam arkasındaki üçlü grupların arasına batıyorum. 1, 2 geldim zincirin içine. Bunu 4 tane kısmı yapana kadar birleştiriyorum. Bakın şimdi. 4 artık şurada göreceksiniz. Bunun üstüne de geleceğim şimdi. 1, 2, 3 ile geldim. Hemen onun üstüne de şu ikisinin arasına geldim. Ve artık burayla birleşmeyi bıraktım. Çünkü yaka kısmını öreceğim. Şu minik omuzdan minik bir kısmı tutturmuş oldum. Şimdi hemen burada normal 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çekip bu sık iğnelerin ortalarına batıp aslında kafeslerimizi örmeye başladım. 5 zincirli yine. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, kaçırdım. Hemen sık iğnelerin, 4 sık iğnelerin ortasına batıp sık iğnemi örüyorum yine. Bunu tekrar şuraya gelene kadar devam edeceğim. Buraya gelince tekrardan bir omuzda birleşme yapacağım. Son dörtlünün olduğu yere geldiğimde yine bakın 2 zincir çekiyorum. Hemen burada sayıyorum. 1, 2, 3, dörtlünün olduğu zincirin üstüne batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. 1, 2, hemen 3 zincirimi çektim. İkisinin arasına battım. 1, 2 zincirle geldim. Sık iğnemi ördüm. 3 zincirimi çektim. Yine 2 grubun arasına battım. 1, 2 zinciri çekip geldim. 1, 2, 3 zincirle grubun arasına battım. 1, 2 zincirimi çektim. Hemen buradaki son kafese batıp 1, 2, 3 zincirle de bu en sondaki trabzanın tepesine batıp omuzdaki birleştirme işlemini tamamlamış olduk. Artık burada ipimi kesiyorum. Ve şu yaka kısmını önden nasıl durduğunu size şimdi şöyle önümüze alıp göstereceğim. Bakınız. Şu şekilde oluştu. Geniş bir yaka yaptım. Siz arzu ederseniz buradaki yakayı daha dar çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Şimdi sıra artık kolları örmekte. Ben bir tarafını tamamlayıp kolun geleceğim. Üstünde göstererek de diğer tarafı birlikte örelim. Kazağımın kol evinin birine kolunu ördüm. 27 dörtlü gruplar halinde 27 sıra ördüm. Şimdi aynı şekilde kol evine, yani diğer kol evine de nasıl kolu çalıştığımı göstereceğim. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi kol evini şu şekilde kol altına gelen kısımdan önüme alıyorum. Ve ilk olarak sık iğne ile ilmeğimi tutturacağım. Tutturacağım yeri hemen göstermek isterim ki bakınız şu kol altındaki şu üçlü dörtlü grubun dibine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve hemen buradaki diğer bakın dörtlü grubun dibine gelip bir sık iğne de oraya örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip artık bu dörtlü grupları ördüğüm yere atlayıp şu yanındaki zincir boşluğuna batıp bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Yine dörtlü gruba atladım. Boşluğa geldim. Bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5.
Üçlü gruba atla. Kafes zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde ilerliyoruz. Beşli zincirlerimizi kurarak. Omuz kısmına doğru ilerlerken de omuzdaki birleştirdiğim yerde şöyle bir kısımla karşı karşıya geleceğiz. Bakınız şöyle. Burada da hemen ne yapıyorum? 5 zincir çekip bu zincir boşluğundan bu zincir boşluğuna batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya batıp sık iğnemi ördüm. Devamında ise göstermiş olduğum gibi yine dörtlü grubu atlıyorum. Hemen zincir boşluğuna bir sık iğne. Başladığımız noktaya kadar da bu şekilde devam edelim. Koltuk altında başladığım noktaya kadar geldiğimde yine bakın 5 tane zincirimi çektim. Başladığım noktanın dibine şöyle yine bir sık iğnemi örüp zincirde ortaya kadar 5 zincirin olduğu yerdeyim. Kaydırma yöntemiyle ortadaki 3. zincire kadar öreceğim. 1, 2 ve 3. zincire geldiğimde de bütün modelde yapmış olduğumu yapıyorum aslında. Şöyle bir zincir çekip yükselip ilk olarak yalancı trabzanımı örüyorum ve aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzanımı örüp ilk dörtlü grubumu tamamlamış olacağım. 2, 3 ve 4. Daha sonra hemen yandaki 5 zincire geçiyorum. 1, 2, 3.'yü buluyorum. İçine batıp bütün kol boyunca işte uygulayacağım model yine kazağımın genelinde uyguladığım teknik. Ben 27 sıra olarak bunu uzunlukta ördüm ama siz tabii ki üstünüze deneyebilirsiniz. Kol uzunluğu dilediğiniz yere geldiğin daha kısa yapabilir, fakir kol yapabilir. Belki boyunuz, kol boyunuz daha uzun olduğu için daha fazla sıra örmeniz gerekebilir. Benim 27 sırada tamamladığım kolumu. Şimdi bu şekilde modeli aynen bakın bütününde yaptığım hareketleri yapıyorum. Başladığım yere kadar geleyim. Bir de zincirle nasıl yukarı çıktığımızı göstereyim. Ondan sonra zaten artık model kendini tekrarlayacak. İlk dörtlü gruplu oluşan sırayı tamamladım. Şimdi ilk kurduğumda kol evine bunların adeti şöyle saydığımda bakın 1, 2, 3, 4, 5 diye 24 tane. Her iki kolda da 24 tane. Bunu sayarak dikkat etmem, sağlamasını yapmam gerekiyor ki her iki kolun da genişliği aynı olsun. Şimdi en sona geldiğimde artık burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum ve buradan itibaren 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Dörtlü grupların ortasına batıp sık iğnemi örerek bir üst sıraya geçtiğimde yine dörtlü grupları oluşturacağım. Zincirli kafesleri oluşturacağız. Yani modelin gelenini tekrarlıyoruz efendim. Siz de kol uzunluğunuza kadar ben 27 sıra yapacağım. Tamamlayıp geleyim. En sevdiğimiz kısım finale geldik. 34-36 beden uygun olacak kazağım için ortalama 180 gram ip gitti. Sizin istediğiniz uzunluğa ya da bedeninize göre bu gramaj değişecektir ama ne kadar büyürse büyüsün çok hafif bir bluz. Yani şöyle söyleyeyim 38, 30, 40, 42 beden için 220 230 gram civarı. 42 beden üstü için de 250 ile 300 gram arasında kalacak gramaj diyebilirim.
50 badem içine başlamıştım. Sizler badem sayısını arttırarak rahatlıkla bedeni değiştirebilir, azaltabileceğiniz gibi çoğaltarak bedeni büyütebilirsiniz de. Uzunluk için de istediğiniz kadar, istediğiniz yere kadar üstünüze deneyerek bunu örmelisiniz. Zira aynı ipi kullanmıyorsak aslında verdiğim sıra sayılarının çok da önemi yok. Önemli olan santimlerdir dediğim gibi. Umarım anlaşılır bir video olmuştur sizler için. Beğenmişsinizdir. Zira beğendinizse beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz beni mutlu edersiniz. Her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.